Herkese selam. Bugün 12 Ocak Pazartesi. Çıkıyoruz. Yine çok kar yağdı. Hiç donmuyor. Çeşmeyi de biraz açık bırakıyoruz. Çünkü yerli karavanlarla gelebilir miyiz Ercan diye sormuşsunuz. Bizim orada karavanlarımızın giderleri donmaz mı? Zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Ben tereyağıyla yapmayı seviyorum. Uzun yıllardır yaptığım gibi. Herkese selam. Bugün 12 Ocak Pazartesi, sömestr öncesi Uludağ Karavan Parkımızda kar durumunun nasıl olduğunu falan göstermek istiyorum. Hep beraber bakalım, dışarı çıkalım şimdi. Ve hiç ayak basılmamış karlara basarak çıkıyoruz. Yine çok kar yağdı. Vay canına. Çok güzel. Harika. Karşı tarafta snow track ve altında kar makinesi. Aslında çok kar var ama kar makinesi muhtemelen donmasın diye çalıştırıyorlar diye tahmin ediyorum. Kar motosikletleri yüzünden çalıştırıyorlar orayı. Bayağı kar yağdı. Şöyle kamp alanımızın başına doğru biraz gideyim. Dozerin açtığı yollar bile kapalı gibi şu an. Bu yıl çok daha güzel geçiyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz üst sıra da bizim. Bu sıra da bizim. 3 sıra karavan kampı olacak. Girişimiz tam Bof Otel'in karşı tarafından arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Bof Otel'e yürüyüş mesafesinde. Kaya Otel ve Karina'da sol tarafımızda. Yürüyerek Bof Otel'in yanından pistlere ayrılan yoldan direkt kayak yapmaya başlayabiliyorsunuz. Hala kar yağışı devam ediyor. Sömestr öncesi olması da çok iyi oldu. Çünkü bol karlı bir sömestr geçirecek gelmek isteyenler. Bayağı da talep var. Çok mutluyuz tabii ki de. Yine benim karavanın yanına gidip suları göstermek istiyorum size. Geçen sene de göstermiştim.
Sular bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz bu buzları kırıp direkt musluğu takabiliyorsunuz. Şu izolasyonlar rezistanslı, ısıtmalı. Hiç donmuyor. Çeşmeyi de biraz açık bırakıyoruz çünkü şuraları donuyor normalde. Su ön sıradaki karavanlara kısa hortumla, arka sıradaki karavanlara da uzun hortumla verebiliyoruz. Elektrik hiç kesilmiyor. Elektrik gayet güzel. Altyapımız buna yeterli. Mehdi bu yıl çekme karavanla değil, moto karavanla geldi. Ve Adria Supersonic'ten çok mutlu. Herkesin hayali diye düşünüyorum. Şimdi bana sormuşsunuz arkadaşlar. Şu başta gördüğünüz karavanlar yerli karavan. Yerli karavanlarla gelebilir miyiz Ercan diye sormuşsunuz. Hep İtalyanları anlatıyorsun. Şimdi şöyle, yerli karavanlarla tabii ki gelebilirsiniz. Yerli karavanlarda sadece Webasto sorunu yaşanıyor. Burası 1800 metre yüksek olduğu için Webasto bazen dayanamıyor veya ayarları ona göre değil, çok anlamıyorum. Ama Webasto'nuz olsun. Bir de mutlaka elektrikli ısıtıcı bulundurun bir tane. O yüzden yerli karavanla da gelip kamp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizi hepinizi bekliyorum. Ama ithal karavanlar karda çok daha konforlu oluyor diyebilirim. Burada da Aqua Van Life'ın karavanı, geçen videomda da bahsetmiştim. İnanılmaz güzel bir manzaramız var burada da. Elektriklerimiz, sularımız buraya kadar gelmekte. İnanılmaz bir manzara. Ya seviyorum dağları, denizleri, doğayı, karavanı, her şeyi. O yüzden burada olmayı da seviyorum. Bu sene de bizim işletmemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle bir sömestr öncesi etrafı gezeyim istedim. Kar var mı yazıyorsunuz yeteri kadar. Gördüğünüz ne kadar kar varmış. Bugün akşama kadar kar sürüyor. Çarşamba kesiyor. Perşembe, cuma güneşli günler bekliyor bizi. Dolayısıyla pistlerimizin hepsi açık. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Bakın şurada direkt ikinci bölgedeki otellerin T-barlarından madene kayıp oradan da Kuşaklı ve birinci bölgeye geçebiliyorsunuz. Bu sene Kaya Otel'le bir anlaşmamız var. Orada yürüyerek gidebildiğiniz gibi aynı zamanda ekipman kiralayabiliyorsunuz indirimli. O yüzden hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Böyle şimdi biraz karavanın içine gireyim. Karavanın içinden kahvaltı hazırlarken sizle videoya devam ederiz. Yürümekte zorlanıyorum. Karların bazı yerleri sert. O zaman içeride görüşürüz. Karavanın içinden çok paylaşım yapmıyorsun diye yazanlar da var. O yüzden birazcık karavanın içinden devam edeyim. En azından öyle bitireyim istedim. Şimdi sabah kalktım, size etrafı gezdirdim biliyorsunuz. Şimdi birazcık kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada bu yıl yine eski ilk göz ağrıma döndüm. Yeni karavanımı aldım yani. Ben bu karavanda çok mutluyum. İşte büyük boy buzdolabı olması ve bir sürü şey. Hepsini şuraya tıklayarak eski videomdan izleyebilirsiniz. Hepsini anlattım çünkü. Neden bu karavanı seçtiğimde orada aslında belli. Çünkü kar kampları yapmak istiyorsan böyle bir karavan çok iyi bir seçim olacak. Bu layout'u da ben çok seviyorum. Bir kişi veya işte iki kişi yaşayan için, hatta iki kişi bir çocuklu falan da olabilir. Muhteşem bir layout. Herkese tavsiye ederim. Tam boy buzdolabı var. Oradan geldi aklıma, onu anlatmak istedim. Bir de karavanlarda biliyorsunuz elektrik varsa normal evden hiçbir farkı olmuyor. İşte mikrodalganızı, işte kettle'ınızı hepsini kullanabiliyorsunuz. Fakat şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepsini aynı anda açmıyoruz. İlk önce karavandaki şartel atıyor biliyorsunuz. Ama hepsini aynı anda açarsanız bazen dışarıdaki şartel de atabiliyor. Bu da dolayısıyla tekrar diğer yanınızdaki karavanlara rahatsızlık vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden özellikle kalabalık zamanlarda minimum alet edevat kullanmanızı, hep tek kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Lavaboya su dökünce aklıma geldi. Hep şeyi de soruyorlar. Ya işte
bizim orada karavanlarımızın giderleri donmaz mı? Karavanı tam hizaya alırsanız, yani tam teraziye alırsanız sistemler ona göre yapılmış. Hiçbir şekilde donmuyor arkadaşlar. Ama bazen çıkışlar donabiliyor. O zaman da yapmanız gereken, benim mesela çok nadir çıkışlarım donuyordu. Şimdi önüne kar kapatmaya başladım. Çıkış kısımlarını, hatta karavanınızın etrafını bol kar varsa karla kapatırsanız hiçbir şekilde donmuyor. Çıkış kısmı donsa bile burada baktığınız su birikti. Hemen o zaman çıkışı açıyorsunuz. Bu biriken suyu ya sabah hallederim deyip bıraktığınız an işte o zaman bitiyor her şey. Çünkü buradan çıkışa giden, aşağıda açık olan hortumdaki su donarsa onu eritmeniz çok zor arkadaşlar. Böyle de bir kısa bilgi vereyim istedim. Tecrübe ettim ve aynılarını yaşadım. O yüzden sizlerin de yaşamasını istemiyorum. Değişik bir yumurta yapıyorum ben. Böyle yumurtanın ilk önce bir tarafını pişiriyorum, sonra arka tarafını pişiriyorum. Size de onu bu taraftan biraz daha yakından göstereyim, bakalım istediğim gibi olacak mı? Fazla değil, biraz tereyağı koyuyorum. Zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Ben tereyağıyla yapmayı seviyorum. Böyle spatulalar var elimde, böyle enteresan. Bakalım yapabilecek miyim? Oradan görebilecek misiniz? Açıyı değiştiremedim şimdilik. Kırmızı toz biber atıyorum birazcık. Tereyağlar erirken, fazla değil. Rengini, kokusunu değiştiriyor zaten. Fazla yakmadan da hemen yumurtaları kırıyorum üstüne. Tabii patlatmadan kırmak önemli. %90 patlatmadan yapıyorum ben zaten. Bazen takılıyor elim, bir şeyler oluyor. Bir enteresan bir şekilde patlıyor. İkisini de patlatmadan yapmayı başardım. Pişirirken böyle arasını kesiyorum arkadaşlar ortadan. Gözüktü mü bilmiyorum. Başka zaman yine değişik bir açıyla çekerim. Birazcık alt kısmı, kenarları pişmeye başladıktan sonra çift spatula ile alıp ters çeviriyorum böyle. Hemen şunu da yapalım. Ters çevirince de arka tarafı pişiyor. Bu arada ters çevirirken kapatabiliyorsunuz bunu. Kapatıyorsunuz yani. Şöyle birazcık şuradan alayım sizi. İki tarafı güzelce pişti. Yani sarısı böyle duruyor. Banarken de gösteririm. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Dışarıda da kar yağıyor. Şimdi ben de bu manzara eşliğinde kahvaltımı yapacağım. Uzun yıllardır yaptığım gibi ilk kar kampını 2019 yılbaşında yapmıştım. Ve gerçekten beni çok mutlu etmişti. Ondan sonra kar kampları bende bir tutku haline geldi. Bu manzarada ev konforunda kahvaltınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir video olsun istedim. Hepinizi Sömestr'da Uludağ'a bekliyorum. Hoşça kalın.